Güneydoğu Asya'nın güzel bir ülkesi olan Malezya'dayım. Başkent Kuala Lumpur'da. Burada pek çok yerden GoPro ile çekim yapıyor olacağım. İnşallah beğeneceğinizi umduğum bir vlog hazırladım sizler için. Malezya farklı etnik ırkların birbiriyle dostça karşılıklı olarak huzurlu bir yaşama sahip aslında bir ülke. Kuala Lumpur ülkenin başkenti ve aynı zamanda en kalabalık şehri. Gökdelenleriyle dikkat çeken bir şehir. Size gökdelenlerin olduğu yerden de birçok çekim aldım. Petronas İkiz Kuleleri buranın önemli bir yapısı. Oranın en tepesine çıkıp orada güzel çekimler yapacağım. Kısaca Malezya'ya değinmek istiyorum. Burada resmi dil Malayca. Ancak halkın neredeyse hepsi çok iyi derecede İngilizce konuşabilmekte. Ben şu anda arkamda görmüş olduğunuz Batu Caves, Batu mağaralarının olduğu yerdeyim. Burası çok önemli. Batu mağaraları ile ilgili bilgi vermem gerekirse Kuala Lumpur'a 11 kilometre uzaklıktayız şu anda. Hindistan dışındaki en önemli Hindu dini bölgelerinden biri burası ve 43 metre yüksekliğindeki Hindu tanrısı Lord Muruga'nın etkileyici altın heykeli kireç taşından bir tepenin eteğinde duruyor. Arkamda görmüş olduğunuz yapı Malezyalı Hindular için kutsal ve bu mekana 272 basamakla çıkılıyor. Şu arkanızda görmüş olduğunuz basamaklar, o basamakları birazdan çıkacağız. Mağaralar nefes kesici bir güzelliğe sahipmiş. Ben çok merak ediyorum işin açıkçası. Her yıl düzenlenen Hindu Festivali, Thai Pusam diyorlar burada Hindu Festivali'ne ve binlerce Hindu buraya akın ediyormuş. Festivalde rengarenk görüntüler ortaya çıkıyormuş. Bu fotoğrafların hepsine gelmeden önce bakmıştım. Bir uyarı geldi yalnız bize girişte. Çevrede birçok orangutan ve maymun var. Oynamaya kalkmayın çünkü bazen saldırgan olabiliyorlar dediler. O orangutanları da birazdan sizin için çekiyor olacağım. Şimdi hep beraber bu merdivenlerden çıkalım. Bu mağaraları işin açıkçası çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada mağaraların girişinde böyle bir yapı var. Hindu tanrılarıyla alakalı böyle bir yapı. Bunu şöyle kısaca çekmek isterim. Herkes fotoğraf çektiriyor. Devasa ormanlar var. Arka taraf bütün yeşillik ama çok böyle sık ormanlar. Benim gördüğüm. Şimdi yavaş yavaş merdivenlerden çıkıyor olacağız. 272 merdiven. Hediyelik eşya dükkanı yapmışlar. Evet, bu merdivenleri tırmanacağız. Merdivenleri tırmanırken böyle kısa bilgiler vermek istiyorum. Güneydoğu Asya'nın güzel bir ülkesi Malezya. Başkent Kuala Lumpur'da olduğumuzu söylemiştim. Kuala Lumpur ülkenin başkenti ama aynı zamanda en kalabalık şehri. Gökdelenleriyle meşhur. Çin kadar olmasa da bir hayli gökdelen burada da var. Para birimi ringgit diyorlar. Hatta bizimkiler biraz gırgır geçti ringgit deyince. Dingit anlamışlar. Yok dingil de bari dedi kuzen. Bayağı bir güldük. Yerel saat Türkiye saatine göre 5 saat ileride burada. Yani Çin'le aynı diyebilirim. Malezya'ya yapılan eğer 90 günü aşmazsanız vize istemiyor. Bunu da belirtmek isterim. Küçük bir dipnot. 90 gün aşarsanız vize gerekiyor. Bu arada yavaş yavaş nefesimiz kesilmeye başladı. Kuala Lumpur ülkenin batısında kalıyor. Şöyle başkent olarak hem kültür hem finans başkenti diyebilir burası için. Aslında burada 2 tane başkent var arkadaşlar. Onu da dipnot. Şöyle finans başkenti burası ama Putrajaya şehri var. Orası idari başkent. Yani parlamentoları Putrajaya'da. Kuala Lumpur 2 nehrin kesiştiği çamurlu kavşak demekmiş. Çünkü ilk kurulumunda her taraf çamurmuş. Şu an çamurdan tabii ki eser yok. Bu arada şöyle devasa Hindu tanrıçası. Arkadaşlar inanılmaz bir nem var. Normalde bu kadar yorucu olmaz ama çok fazla nem var. Sıcak. Şu an 35 derece. Güneş yok gibi duruyor ama inanılmaz sıcak. Evet, çamurlu kavşaktan bahsettim. 8 milyona yakın bir nüfus var burada. Burada 8 milyona yakın bir nüfus var. Ülkede 3 etnik grup var. Malaylar, Çinliler ve az olmakla beraber Hintliler yaşıyor. 18 binden fazla ada varmış. Buraya gelirken araştırdım. 18 binden fazla ada. Tabii o güzel Langkawi Adası, Phuket Adası falan bu adaların içinde. Çok nefis adalar var. Tatile geliyor insanlar. Ülkenin komşuları da eğer kısaca değinirsek Endonezya, Vietnam, Tayland ve Singapur komşuları. Bunun dışında başka söyleyebileceğim. Biz aslında iş için Endonezya'ya gidecektik bu arada. Fakat Endonezya'ya gidemedik. Orada salgın bir hastalık varmış. Gezimiz iptal oldu. Sonra rotayı Malezya'ya çevirdik. Bu arada yönetim şekli de Malezya federal anayasal monarşi ile yönetiliyor. Türkiye ile ilişkileri güzel. Biliyorsunuz en son Malezya Başkanı, devlet başkanı Türkiye'ye gelmişti. Ticari işbirliği anlaşması imzalandı. Bir aile ihracat yapılıyor bu ülkeye. Evet, nefesimize kaldık. Nem inanılmaz bir ter. Oh, biraz dinlenelim. Arkadaşlar nefes nefese kaldık. 272 dik merdiveni başarıyla tırmanmış bulunmaktayım. Batu mağaralarına şimdi giriş yapacağım. Bir de bunun inişi var tabii. Onu hiç düşünmek istemiyorum şu anda. Şu an tadını çıkarayım. İnişi artık yapacağız bir şekilde. Alerjik problemlerim var. Umarım içeride tıkanmam. Tıkanacak gibi olursam çıkacağım.
Burada güzel çiçekler var böyle. İnşallah karanlıkta GoPro güzel çekim alır, beni utandırmaz. Arkadaşlar mağaralara girmiştim. Sri Velayuthar Temple'dayız. Yine mağaraların içinde. Girişte bir uyarı var. Kesinlikle ayakkabıyla girmek yasaktır diye. Ve mağaranın çıkışı yani yukarıda göreceksiniz. Işık vurmuş. Çok güzel. Müthiş bir mağara gerçekten. Çok güzel. Burada bazı Hindular dua ediyorlar. İbadetlerini yapıyorlar. Neyse. Herkes ayakkabısını çıkarmış. Çıkarmak zorundasınız zaten. Hediyelik eşya. Buraya az bazı küçük hediyelik hülyolar, magnetler falan satılıyor burada. Böyle. Arkadaşlar inişe geçeceğiz. Tabana kuvvet. Bakalım hayırlısıyla şu 272 merdiveni de inersek başarıyla tamamlamış olacağız turu. İniş çıkıştan biraz daha kolay olacak gibi. Tamam, çekerken düşmeyeceğim. Oh my god. GoPro'ya bir ilgi var. Orangutanlardan ben kapatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bir sürü orangutan görüyorsunuz arkadaşlar. Her biri bir şeyler yiyor. Batu mağaraları gezimizi tamamladık. 272 merdiveni sağ salim indik. Orangutanlar çıktı karşımıza. Onları da çekmiş olduk. Aslında güzel oldu, sürpriz oldu. Şimdi diğer yerlerle devam edeceğiz. Neredeyiz? Malezya'da. Emine Yaka Seymen, Kuala Lumpur, Malezya.
Malezya'da eski Mercedes bir taksi. Hinduları tapınağa getirmiş eski Mercedes. Turkey. Hi, where are you from? I'm Malaysian. Malaysian. Okay, we are from Turkey. Your Mercedes, interesting, old but very good. Arkadaşlar Kuala Lumpur'daki en eski Çin tapınağına geldik. Tianhu tapınağıymış. Allah'tan otelimize de yakındı. Çok uzak değil o bölgede. Bu tapınağı bir gezeceğiz. Görkemli bir tapınak. Ağırlıklı olarak tabii turistler çok geliyor. Çinli turistler çok fazla geliyor buraya doğal olarak. Ama bizim gibi böyle az önce bir Amerikalı grup geldi. Çinli olmayıp da gelen de çok tapınağa. Sanıyorum karşıdaki hayvanlar yılları temsil ediyor. Aslan yılı, domuz yılı, horoz yılı gibi. Onları temsil eden hayvanlar. Görkemliliğine Pekin'de gittiğim bir tapınağa çok benzettim. Tütsü kokuları var. Yoğun bir tütsü kokusu var. İbadetini yapmaya çalışan birisi. Tütsü kokusu muhtemelen ondan geliyor. Ayakkabımızı çıkartalım burada. İbadethaneye girerken tabii ki saygıdan çoraplarımızda kaldık. Sanıyorum 3 ringgite bunları alıp yakıyorlar. 3 ringgitmiş. Orada yine mum yakanlar, ibadet edenler. Yoğun bir tütsü kokusu var ama çok ağır bir koku. Bu beni hep rahatsız etmiştir. Sessiz oluyoruz. Dilek diliyorlarmış. Hatta adak adayanlar var. Ve burada bazı uyarılar var. İçeri yiyecek, içecekle girmek yasak. Kapalı kıyafetler olması gerekiyor.
en eski Çin tapınağını Kuala Lumpur'daki gördükten sonra şimdi yolumuza devam ediyoruz. Bakalım sırada ne var? İçinde balıklar var. Wow, çok güzel. Rengarenk balıklar var içinde. Böyle küçük bir gölet yapmışlar. Tertemiz sular akıyor. Yeşim taşı dedikleri Çin'in meşhur taşları var böyle. Yeşim taşı da onlardan biri. Bazı biblolar, Çin'e has takılar. Yine anahtarlıklar. Böyle küçük bir hediyelik eşya satan bir yer. Konağın içinde. Daha doğrusu içinde demeyeyim. Tamam, hemen çıkışında. Onu da şöyle küçük çekmek istedim size. Yine tişörtler var burada. Şu 450 ringgit yaklaşık 500 küsür Türk lirasına denk geliyor. O kadar ağır ki. Böyle cüzdanlar var. Kutular, yüzükler. Yorucu bir günün ardından akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Otelin terasında, roof'unda diyelim. Sadece kremalı mantar çorbası istedik. Çok azıcık tavuk da varmış içinde galiba. Şimdi bunu yiyeceğiz. Bununla doyabileceğimi düşünüyorum. Hafif yiyeceğim. Bir de tadına bakalım. Otelin yemekleri gerçekten güzel. Gerçekten güzel. Thank you. Bu arada otelin terasında kahvaltımızı yapıyoruz. Akşam yemeğini bugün burada aldık. Çorba içeceğiz. Petronas Kiss Kuleleri karşıda. Kulelerin daha sonra hikayesini anlatacağım. Kuala Lumpur'a has devasa 2 tane yapı. Burj Khalifa'dan sonra yapılmış Petronas Kiss Kuleleri. Want me to take a picture of you inside? Just take video. YouTube. YouTuber. You want to stand in front of it? Sorry? You want to stand in front of it? Yes. I'm YouTuber, so... I'll hold it. You can stand in front of it. Ah, okay. Thank you. Arkadaşlar şu anda Petronas İkiz Kulelerin önündeki Suriye AVM'nin önüne geldim. Burada biraz çekim yapacağım. Etraf gökdelenlerle dolu. Burası Bintang bölgesi. Şimdi şöyle baktığımızda kaldığımız otel buraya çok yakın. Grand Hyatt Oteli hemen karşıda. Onun dışında Traders Oteli var. Yine Four Seasons var. Pek çok otel burada. Çünkü fuar alanına yakın burası aynı zamanda. İş dünyası burada. Ben kısaca Petronas İkiz Kulelere de değinmek isterim. Burası şehrin en görkemli yapısı. 452 metrelik inanılmaz bir yüksekliğe sahip ve şehrin en önemli mimari yapısı haline gelmiş durumda. Buraya çıkış ücreti yaklaşık 20 euro falanmış. Henüz biz çıkmadık. Çıktığımda en
tepeden yayın yapacağım inşallah. Bunun dışında fütüristik yüksek hızlı bir asansörle 86. kata kadar çıkıp 170 metre yükseklikten Malezya'nın başkentinin nefes kesen manzarasını izleyebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. İki kuleyi 41. ve 42. katta birbirine bağlayan dünyanın en yüksek iki katlı köprüsünde de yürüme şansınız varmış. Şurada karşıda gördüğünüz, şöyle göstereceğim. Birbirine bağlayan boğaz gibi yer. 41. 42. kata denk geliyor. Oraya da çıkma şansımız var. İnşallah oradan da yayın yapacağım. Şimdilik Suriye AVM'nin önündeyiz. Bütün dünya markaları burada. Pahalı, ucuz kısmına gelirsek Suriye AVM pahalı olan AVM'lerden. Çünkü dünya markaları var. Vergi yok ama en basiti Dolce Gabbana elbise. Türkiye'de atıyorum 9.000 TL'ye denk geliyorsa burada da 6.500 TL falan gördüm. Çok ucuz olduğunu söyleyemeyiz tabii. 9.000 yine pahalı ama 6.500 de çok ucuz değil işin açıkçası. Ve içeride hep dünya markaları var. Makul alışveriş yerleri de var tabii ki. Burası biraz daha gündemde olduğu için kalabalık da aynı zamanda. Biraz şehrin dışında kalıyor. Daha makul fiyatta olan AVM'ler. Oraya da inşallah gideceğiz ve oradan yayın yapacağım. Akşam burada ışık gösterisi var. Daha önce ben bahsetmiştim. Burj Khalifa'nın önündeki Dubai'deki olayın aynısı ama orası daha görkemli. Bu da yine müzik eşliğinde akşam çok güzel bir gösteri olacak. Akşam yayın yapabilirsem otel yakın, oradan da gösterebilirim. Otelin penceresinden aslında burası görünüyor. Yakınına gelip müzik eşliğinde çekim yapmak istiyorum. Bu arada değinmek istediğim bir başka konu da aslında inanç olarak Malezyalılar Müslüman ve nüfusun yarısı Müslüman. Fakat farklı milletler ve inançlar da var burada. Hindular yaşıyor, Hristiyanlar az olmakla beraber var ve herkes kendi inancını özgürce yaşamakta. Kimse kimseye karışmıyor. Geldiğimden beri hiçbir tartışma, herhangi bir olumsuz bir durum hiçbir yerde karşılaşmadım. Şehrin daha iç kısımlarına da gittik. Yolumuz düştü. Hiç öyle tuhaf bir durum olmadı. Gayet güvenli bir şehir diyebilirim Kuala Lumpur için. Ancak burada tropikal bir iklim olduğu için ben çok sevmiyorum fazla nemli havaları. O nedenle çok sıcak. Çok sıcak olduğu için de bunaltıcı. Hep sürekli böyle bir terleme durumu. O biraz sıkıntı verdi bize. Onun dışında güzel kültürel çeşitliliğini ve mirasını en güzel şekilde yaşayan, herkesin böyle saygı ve sevgi çerçevesinde bir arada yaşadığı güzel bir şehir Kuala Lumpur. Tavsiye ederim. Turist olarak geldiğinizde Langkawi Adası'na ya da Phuket Adası'na geçebilirsiniz. Genelde Kuala Lumpur'a gelip burayı gezip görüp buradan adalara geçmek bana daha mantıklı geliyor. Şimdilik bu kadar.